Merhabalar, bugünkü konumuz yüz germe. Bayağıdır bir ara verdik, yüz germeden pek bahsetmedik. Şimdi tam zamanı, kışa girdik, tatiller bitti. Sanıyorum yüz germe ameliyatı için en uygun zaman. Kısaca yüz germe hakkında öncelikle teknik bilgisi vermek istiyorum. Şöyle, yüz germede kullanılan tüm dünyada çeşitli teknikler var. Bir tanesi klasik teknik. Bir tanesi deep plane dediğimiz derin plan, kemik üzerinden yapılan teknikler. Bir tanesi de benim kullandığım ve daha çok sevdiğim HISMAS yüz germe tekniği. Bu tekniğin diğer tekniklere göre avantajı, birincisi çok aşırı miktarda ödem olmaması. İkincisi sadece alt yüzü değil, aynı zamanda orta yüzü de toplayan bir işlem olması ve sonuçların oldukça doğal olması. Genellikle bu teknik yağ enjeksiyonuyla kombine ediliyor. Fakat ameliyat süresini kısaltmak için zaman zaman hastalarımıza önce yağ enjeksiyonu, daha sonraki bir dönemde sadece yüz germede yapabiliyoruz. İşlemi nasıl gerçekleştiriyoruz? Şöyle, kulak önünden, kıkırdağın hemen içinden yaptığımız bir kesiyle kulağın arkasına dönüyoruz ve saçlı derinin sınırından kesi devam ediyor. Dolayısıyla şu bölgedeki izleriniz neredeyse hiç görünmüyor. Şakak bölgesinde ise eğer kaşınızın da kalkması gerekiyorsa şu bölgedeki derinin fazlalığına bakıyoruz. Eğer buradaki deri fazlalığı çok ise o zaman saç çizgisinden, eğer az ise o zaman da saç içinden yapıyoruz. Deri fazlalığı çok ise ve saç içinden yaptığımızda burası oldukça geriye, saç çizgisi oldukça geriye doğru kayıp sizi rahatsız edebiliyor. Bunlar tabii ki teknik şeyler. Ameliyattan önce hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli şey kanamayı arttıran ilaçları kullanmayı kesmeleri en az 10-15 gün önce ve sigara kullanıyorlarsa da en az 6 hafta kadar önce, mümkünse de 2 ay önceden sigara kullanımının kesilmesi. Çünkü yüz germede deriyi kaldırdığımızda oluşan flepler, yani o deri oldukça ince ve minik bir ağ tabakası ile besleniyor. Fakat siz sigara içtiğinizde damarlarınız büzüşüyor, oraya giden kan akımı azalıyor. Dolayısıyla deride beslenmeyen alanlar olabiliyor ameliyattan sonra ya da çeşitli iyileşme problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden sigara çok önemli, kan sulandırıcı ilaçlar çok önemli. Yüz germe ameliyatında elbette orta yüzü topluyoruz, alt yanağı topluyoruz ve bu esnada kulak arkasından yaptığımız kesiyle boyun bölgesini de şekillendiriyoruz. Bu sadece derinin şekillendirilmesiyle olmuyor. Cildin altındaki dokuların, sarkmış olan dokuların toparlanması da yüz germe ameliyatında mutlaka yapılması gereken bir işlem. Çünkü bazen şu şekilde mailler alıyorum. Hocam kulağımın önden minik bir kesiyle şöyle azıcık deriyi çıkarıp dikseniz olmaz mı? Yapanlar var fakat kesinlikle yapılmaması gereken bir işlem bana göre. Çünkü çok hızlı bir şekilde eski halinize döneceksinizdir. Bunun dışında ameliyattan sonra nelerle karşılaşıyoruz? Öncelikle içeride birikebilecek kan, sıvı vesaireyi dışarıya doğru alabilmek için yüzünüzden çıkan ince minik borucuklar oluyor. O borucuklar bir haznede toplanıyor ve içerideki kanı, sıvıyı dışarıya doğru alıyor. Yüzünüzün her iki tarafında en az birer tane diren oluyor. Bunun dışında yatış pozisyonunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Başınızın altına minik bir havlu rulo koyarak uyuyabilirsiniz. Ameliyat sonrası boynunuzu çok fazla böyle aşağıya eğerek oturmanızı çok istemiyoruz. Boynunuz mümkün olduğu kadar dik dursun ve iyileşme düzgün bir şekilde tamamlansın istiyoruz. İyileşirken yapışıklıklar olabiliyor eğer başınızı sürekli eğerek bu şekilde oturur, bu şekilde kitap okur ve bu şekilde sürekli yemek yerseniz burayı arada germek ve esnetmek gerekebiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ameliyattan 3 hafta sonra evet ödemleriniz bir miktar azalır ya da 1 ay sonra, fakat gene de çok iyi görünmeyeceğini mutlaka hastalara söylüyorum. Minimum 3 ay beklemek lazım iyi görünmek için, ama en iyi görüntünüz 6 ay sonra olacak. Çünkü bu ameliyat yavaş yavaş oturan bir ameliyat. Özellikle ilk 1 ay oldukça kötü görüneceğinizi söyleyebilirim. Çünkü doğal olmayan bir şişlik, yukarıya doğru bir çekilme vesaire olacaktır. Yağ enjeksiyonu da yapıldıysa beraberinde bunlar tabii ki daha fazla olacaktır. Fakat bu durum sizi endişelendirmesin. Bu dünyanın her yerinde böyle 3 aydan önce hastalar çok iyi görünmezler ve dediğim gibi 6 ayı da beklemek lazım. Birçok ameliyatsız işlemde bile bazen hastalara 6 ayı bekleyin diyoruz ki bu yüz germe gibi bizim büyük ameliyatlarımızdan bir tanesi. Eğer sizin yüzünüzü uzun süre idare edecek bir işlem istiyorsanız, zaman kaygınız yoksa, iyileşme süreciyle ilgili bir kaygınız yoksa, belli bir yaşın üstündeyseniz yüz germe ameliyatı elbette işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıntılı bilgi için kliniğimizi arayabilirsiniz. YouTube kanalımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp kanalımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.